Güzergah olarak Ürdün'den geçmeyi seçtim. Zorlu bir süreç olduğunu biliyordum. Ama bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor. Bunu hep birlikte görelim. İsrail sınırına ulaşacağız. Oradan da Kudüs'e geçeceğiz. Daha sonraki bölümlerde de oradan da Filistin'e geçmeye çalışacağız. Ben bu programı planlarken en zorlandığım şey Ürdün'den İsrail'e nasıl geçeceğimiz konusu. Bir türlü net bilgi edinemiyorduk. Kime sorsak yarım yamalak bilgi veriyordu. İnternette yeteri kadar bilgi yok. Hatta yapay zekaya dahi sordum. Orada bile yeteri kadar bilgi yok. Neyse öyle ya da böyle bilgiyi edindim. Buradan Ürdün'den İsrail'e geçmek isteyen arkadaşlara burada net bir bilgi vereyim. Burada Jetbus var. Buradan bir köprüye kadar, yani İsrail ile Ürdün arasındaki bir köprüye kadar götürüyor. Burada şu an biletleri aldık. 11 Ürdün dinarı. Yaklaşık olarak ne kadar ediyor? 25 ile çarpın işte. Buradan alıyorsunuz. Sınıra kadar götürüyor. Sınırda orada bir kontrol oluyor. Yürüyorsunuz bir süre sonra. Karşı tarafta da eğer herhangi bir problem çıkmazsa tekrar başka bir otobüse biniyorsunuz ve gidiyorsunuz. İşlem bu şekilde. İlk sınır geçildi arkadaşlar. Kral Hüseyin Köprüsü ilk sınırdı. Evet, herkese günaydınlar. Şimdi Amman'dan bindiğimiz otobüsle Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü'ne geldik. Burada bir pasaport kontrol olacak. Birazdan da İsrail noktasında pasaport kontrol olacak. Herhangi bir sorun çıkmazsa da İsrail tarafına geçeceğiz. Hadi bakalım. Ve İsrail sınırını da geçtik. Artık İsrail'deyiz. Totalde Ürdün'den İsrail sınırına Kudüs'e gitmek 52,5 dolara mal oluyor arkadaşlar. Ve yolu görüyorsunuz, sanki böyle Batman Gerciş yolu minibüs gibi Kudüs'e yolculuk yapıyoruz. Minibüsün içinde etraf böyle çok da aşina olduğumuz bir ortam varmış gibi. Evet, herkese Kudüs'ten günaydınlar, selamlar. Şimdi no thank you. Thank you. Yahudiler için Şabat başladığı için maalesef her yer kapalı. Bütün dükkanlar, restoranlarda kahvaltı yapamadık açıkçası. Sadece şu anlık taksiler çalışıyor, otobüsler. Bir süre sonra onlar da çalışmayacakmış. Kudüs şehrine gezmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu ara sokakları, şehir meydanındayız. Bu Kudüs şehir merkezinde ilerliyoruz. Muhteşem bir yer. Yani beklentimin çok çok üstünde bir yerdi. Bakın etrafa bakın, çok temiz, güzel, düzgün. Kudüs'te tüm tabelalar 3 dilde yazılıyor. Arapça, İbranice ve İngilizce. Hep televizyonda duyduğumuz yerleri yakından görmek. Şu anda Kudüs şehir merkezindeyiz. Kudüs beni çok şaşırttı her anlamda. Gerçekten çok sevdim burayı. Ve görüyorsunuz, inanılmaz düzgün bir şehir, inanılmaz temiz. Yerlerde çöp dahi yok. Şehrin ortasında bir tramvay yolu var. Tramvay geçiyor. Bakın şu anda karşımızda tramvay geçişini de görüyoruz. Sağlı sollu kafeler, insanlar, herkes dışarıda. Ve şu anda da Kudüs'te Old City, yani eski şehir geziyoruz. Kaleler, eski yapılar ve insanlar gerçekten bayağı bir şehri geziyor. Bayrakları görüyorsunuz, İsrail bayrakları. Kudüs, üç semavi dinin de Kudüs'te kutsal mekanlarının bulunması, kentin tarih boyunca uluslararası öneme sahip olmasına yol açtı. Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin en önemli kısmı da Doğu Kudüs'te bulunuyor. Mescid-i Aksa'ya gireceğiz. İsrail askerleri kapıda, Müslüman olmayanları içeri almıyorlar. Askerlerden sonra Müslüman görevli de soruyor bunu. From Turkey? Yeah. Ve bizi içeri almıyorlar arkadaşlar. Burada durdurulduk maalesef. Müslümanların Filistin'in, Kudüs'ün kalbi Mescid-i Aksa. Muhteşem bir yer, yani burayı gelip görmek, buranın havasını solumak inanılmaz bir duyguydu. İnanılmaz müthiş bir deneyim oldu bizim için. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanlar için teolojik bir öneme sahiptir. Müslümanlar tarafından ilk kıble olması ve Kubbetül Sahra'nın bulunması nedeniyle kutsaldır.
Ve bu da şu anda Mescid-i Aksa'nın içini görüyorsunuz arkadaşlar. Herkese Filistin'in, Kudüs'ün kalbi Mescid-i Aksa'dan selamlar, sevgiler. Size şöyle bir Mescid-i Aksa'yı göstermek istiyorum. Kudüs'ün sokaklarını keşfederken kendimi baba toprağım olan Mardin'de hissettim. O kadar çok benziyor ki kendimi hiç yabancı hissetmedim. Farklı dinler, farklı diller, farklı ırklar, her şey burada mevcut. Kudüs'te İsraillerle de sohbet ettik. Şapkalar, sakallar kendini gösteriyor. Mescid-i Aksa kapısı girişi. Ağlama duvarı ya da kısaca Kotel, Yahudilerin Süleyman Mabedi'nden bir kalıntı kabul ettikleri için kutsal bir mekan sayarlar. Mabedin yıkılış yıl dönümünü başta olmak üzere çeşitli zamanlarda duvar önünde ibadet eder. Kudüs'ün ve Süleyman Mabedi'nin yıkılışını, şehir ve mabetten uzak kalışlarını yad ediyorlar. Denk gelmek büyük şans. İnanılmaz ilginç geldi bu ibadet şekilleri. Sizlere de göstermek istedim. Yahudilere göre Kudüs'e defnedilenlerin cennete girecek ilk kişi olduğuna inanılıyor. Gördüğüm tüm çocukların saç kesimi neredeyse böyleydi. Kudüs'te kendimi cidden Mardin'e gibi hissediyorum. Yani inanılmaz, gerçekten ara sokaklar olsun, taşların rengi olsun, yapılar olsun. Yani inanılmaz tarih kokan bir şehir. Tıpkı bizdeki Mardin gibi. Kudüs doğu ve batıyı harika bir şekilde sentezleyebilmiş. Çok özel bir şehir. Ruhunu çok sevdim. Bana çok iyi hissettirdi. Ne Orta Doğu'dasın ne de Avrupa'da. Mixed type. Arada güzel bir yerlerde gibi. Evet, geldiğimiz gün Cuma ikindi gibi ve cumartesi akşama kadar Yahudilerde, İsraillilerde Şabat sayılıyor. Dolayısıyla dinleme ve ibadet zamanları. Görüyorsunuz neredeyse hiç kimse yok. Bütün dükkanlar, bütün alışveriş yerleri, restoranlar kapalı. Gördüğünüz tüm ülkelerdeki pahalılığı unutun. İsrail bambaşka pahalı bir yer. Görmüş olduğunuz bu su tam 47 TL. Kudüs'te müziğin güzelliği gerçekten bambaşka, her noktası cezbedici, ayrı bir güzel. Ben Kudüs'ü çok sevdim. Kudüs'te İsrailli çocuklar. Şimdi bütün kültürlere son derece saygı duymakla beraber bizim için son derece sinir bozucu olan bir durum var. Şimdi dün ikindi gibi Şabat başladı. Şu an akşam 8. Hala devam ediyor. Bitecekti güya 8'de. Yani biz bir yemek yiyeceğiz. Yani bir saattir yemek yiyecek yer arıyoruz. Ama yok. Yani su almak isteseniz görüyorsunuz her yer kapalı. Nerede su alamayacaksınız. O yüzden turistler için İsrail'in bu durumunu da gözden geçirerek gelin. Hazırlıklı gelin. Kudüs her yönüyle şaşırtmaya devam ediyor. Az önce kimse yoktu, şimdi ise iğne atsan yere düşmez. Yani gerçekten çok enteresan ve farklı bir şehir. Kudüs asla size gösterildiği gibi bir yer değil. Her yönüyle atmosferini çok sevdim arkadaşlar. Kudüs'te İsrail bayraklarıyla donatılmış dükkanların önünde bir sokak sanatçısını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet hoş çalıyor. Biraz yaklaşalım. Çok güzel bir Kudüs sabahından günaydınlar arkadaşlar. Yine tramvaya denk geldik. Görüyorsunuz sol tarafta da herkes böyle sabahın köründe kafelerde bir şeyler içmek için, çay, kahvesini içmek için, kahvaltısını yapmak için gelmiş. Şehir gayet temiz, düzgün. Ağlamadan ayrılık olmaz.
Amcayı 2 dakikada kafalayıp arkamda dans ettirdik. Yani buranın, Orta Doğu'nun göbeği Kudüs olduğuna kim inanabilirdi ki? Hatıralar. Kudüs'te keşfedilmeyecek sokak kalmayacak arkadaşlar. Her deliğe, her sokağa girdik. Yani muhteşem. Her noktası, her sokağı, her ara sokağı görülmeye değer muhteşem bir yer. Şimdi Mescid-i Aksa'ya gireceğiz. Karşıda İsrail polisleri var. Bakalım ne olacak. Herhangi bir şey olmadı. Devam. Mescid-i Aksa'nın şu güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Muhteşem bir yer. İnanılmaz bir maneviyat. İnanılmaz bir his. İnanılmaz bir duygu ve burada biraz dinlenip direkt karşımda Mescid-i Aksa'yı görerek buranın tadını çıkartmak istiyorum. Kubbetüs Sahra'nın merkezinde Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İshak'ı kurban etmeye hazırlandığı yer olduğuna inanılan büyük bir kaya bulunmaktadır. Yapının altındaki kaya çevresi bu nedenle aynı zamanda Yahudiliğin en kutsal yeri olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar için zaten çok büyük önem arz ediyor. Bunu söylemeye gerek yok. Kudüs'teki şu gizemli sokaklara baksanız arkadaşlar, gerçekten yani buraya girmekte biraz cesaret isteyebilir. Çünkü hiçbir dükkan açık değil. Her yer kapalı ve kendimizi bu boşluğa atıyoruz yani. Kutsal Kabir Kilisesi Ortodoks Kilisesi tarafından yeniden diriliş kilisesi olarak adlandırılıyor. Ve buraya geldik. Gördüğüm en farklı kiliselerden biri. Yani içerisi çok farklı. Kutsal Kabir Kilisesi'nin tavan bölümü bu şekilde. Kilisenin bazı kesimlerinde bu şekilde gözler var. Buralarda insanlar dileklerini dileyip bu gözleri bırakıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. O kadar farklı ritüellere şahit oldum ki hani bu katedralde büyük şans. Yani çok acayip şeylere şahit oldum, tanıklık ettim. Farklı bir deneyim oldu. Kutsal Kabir Kilisesi Hristiyan dininin en önemli haç yeri ve en önemli kilisesi olarak kabul ediliyor. Bu yüzden Hristiyanlar için çok çok önemli bir yer. Şu anda bir ortaçağ filmin içinde gibi hissediyorum kendimi. Kudüs'e kaldığımız yeri de göstereyim. Çok güzel bir bölgede kalıyoruz. Tatlıları bizimkilere benziyor. Hani gördüğünüz gibi böyle baklava tarzında. Hani ilk görüşte böyle baklavayı falan andırıyor. Fıstıklı baklava andırıyor. Su börekleri var. Kudüs'teki Filistinliler bu krepi çok seviyor sanırım. Neredeyse her köşe başında vardı. Denedik. Bildiğin çikolatalı ekmek işte. Yani çok da lezzetli geldi. Yani sabah sabah güzel böyle çayla birlikte muhteşem gidiyor. Güzel benziyor değil mi? Kudüs öyle bir şehir ki İsrailler kaldığı tarafta Arapları, Arapların kaldığı tarafta da İsrailleri göremiyorsunuz.
Beraber yaşarken beraber yaşamıyorlar. Bu kısım tahmin ettiğiniz üzere Arap bölgesi. Muhteşem Kudüs sokaklarından sadece biri, her taraf böyle fotoğraf çekmelik, kartpostallık sokaklarla donatılmış şekilde. Ve şimdi bir künefe yerine geldik, bir tatlıcı yerine geldik. Yine muhteşem tatlılar görüyorsunuz arkadaşlar. Türkçe sipariş verebilirsiniz yazıyor. Çünkü burası Kafe Türkiye, yani Türk kafesi. Evet arkadaşlar, güzel bir Kudüs akşamında Koreli bir grup sokak konseri veriyordu. Biz de tabii bu anı kaçırmak istemedik. Kudüs'teki son saatleri yaşamanın hüznü arkadaşlar. Sıradaki rotam Tel Aviv arkadaşlar. Resmi başkenti Kudüs olsa da İsrail asıl başkentine doğru yol alıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tel Aviv'de görüşürüz. İsrail'in resmi başkenti Kudüs olsa da İsrail'in asıl başkentine doğru yola çıkıyoruz. Yani Tel Aviv'e. Kudüs'ten Tel Aviv'e doğru metroyla gidiyoruz. İsrail'in başkentine varmış olduk, Tel Aviv'e yani. İlk izlenimler, şehir bayağı böyle bir gelişmiş. 4 şerit yollar, büyük gökdelenler, yeşillik vesaire. Gayet böyle modern bir şehir görüntüsü veriyor. Tel Aviv'de Airbnb'den oda kiraladık. Ev sahipleri de çok tatlı insanlar. Oda kirası 1500 TL. Sizce pahalı mı değil mi yorumlara mutlaka yazın. Odamız da bu şekilde. Bence gayet güzel, temiz ve Tel Aviv sahilinin dibinde. Şu an sahile çok yakınız. Bence 10 numara konumda bulduk. Ve İsrail başkenti Tel Aviv'de kordon boyunda biraz turluyoruz. Sağ tarafımız sahil kesimi. Sol tarafta otellerin vesairenin olduğu, insanlar denize giriyor. Kum çok güzel, deniz çok güzel. Evet, sezonun ilk deniz açılışını İsrail'de, Tel Aviv'de yapacağız. Hem hava çok güzel hem deniz çok güzel görünüyor. Sahil gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz, güvercinler, sahil kumu muhteşem. İnsanlar su kenarında yürüyor. Denize girenler. Bence gayet güzel. Hem kumu olsun hem denizi olsun. Bakın görüyorsunuz, ipek gibi bir denizi var. Tel Aviv şaşırtmaya devam ediyor. Muhteşem, güzel yapılmış. Her şey güzel, dört dörtlük. Güzel dizayn edilmiş. Yeşillik olsun, yürüyüş parkurlar olsun, yürüyüş yolları, kordonlar olsun. Sağ tarafımızda deniz. Bence gayet hoş, şık ve modern bir şekilde yapılmış. Tel Aviv beni şaşırtmaya devam ediyor. Çok acayip sevdim bu şehrin ruhunu. İlk izlenimler olsun, şehrin güzelliği olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka belirtin. Garson size kebap getireyim dedi. Hadi getir dedik. Meğer köfteye kebap diyorlarmış. Muazzam bir gün batımı. Tel Aviv, İsrail'de muhteşem bir görüntü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Efsane bir görüntü. Güzel bir gün batımı. Barış Manço. Do you know? Gülpembe. Yeah. Gülpembe. Gülpembe, yes. Barış Manço. Barış, no Barış Manço. Barış Manço. Barış Manço. Yes. Peace man.
so beautiful song. So beautiful. Ya bizim geldiğimiz bu mekan sürekli Türkçe şarkılar çalıyor. Şimdi de Şevval Sam'dan çaldılar. Thank you so much. İndirdim kaşlarını, kaşlarını, babani. Valla Tel Aviv'de böyle bir gece geçireceğimiz hiç aklımın ucundan geçmezdi yani. Kaşlarını indirdim. Salon takımından kafe yapmışlar. Çok acayip. Yıllar önce Ahmet Kaya'nın Ağladıkça şarkısını İbranice dinlemiş, çok etkilenmiştim. Şimdi bunu İbranice konuşulan coğrafyada dinliyorum. Gerçekten muazzam. Bugün Tel Aviv'in Old Jaffa bölgesindeyiz. Tel Aviv öyle güzel bir şehir ki bir tarafı Miami, diğer tarafı Sicilya adası gibi. Old Jaffa, Tel Aviv'deyiz. Şehrin hemen diğer ucunda 4000 yıllık köklü tarihe sahip harika bir yer olan Jaffa var. İbranice'de Jaffa deniliyor. Yani Old City, Old Town olarak da geçiyor. Sokaklar, ara sokaklar olsun gerçekten çok güzel. Böyle bize Mardin'i anımsatıyor. Mardin'de ara sokaklarında geziyormuş hissiyatı oluşturdu. Old Jaffa eşsiz mimarisi, dar sokakları, sanat galerileri, restoranları ve butik otelleriyle çok tatlı bir liman kenti. Jaffa Old Town'u gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten Tel Aviv'i, Yaffa'yı inanılmaz beğendim. Hiç böyle bir yer olabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Ama gerçekten beni çok şaşırttı. Burası Old Jaffa bölgesi. Eski Tel Aviv. Karşı tarafta New Town var. İkisini harika bir şekilde sentezlemişler. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Osmanlı zamanında liman şehri olarak bilinen Jaffa, denizin gelini olarak adlandırılıyordu. Memleketin Mardin'de dolaşıyor hissi var içimde. Gerçekten muhteşem. Her noktası bana Mardin'i, Midyat'ı andırıyor. Yani Mardin'e gelmiş olanlar da bunu fark etmiş olacaklardır. Muhteşem güzellikti. Bu şehri çok sevdim. Gün batımına karşı elimde kahveyle manzaranın tadını çıkarmak efsaneydi, çok iyi geldi. Havası olsun, ortam olsun bana çok iyi hissettirdi. Ruhumu çok iyi doyurdu. Tel Aviv. Tel Aviv, Jaffa, ruh sağlığıma iyi geldi bu şehir. Uzun zamandır hissetmediğim duyguları hissettim. En son Rusya'da, St. Petersburg'da bunu hissettim. Tel Aviv, Jaffa bölgesi kalbin bir parçasını sana bırakıp yavaştan veda ediyorum. Seni çok özleyeceğim. Sebebini bilmiyorum ama bana çok iyi hissettirdi bu şehir. Ruhumu çok iyi doyurdu. Buradan sonra yavaş yavaş rotamızı Batı Şeria bölgesi yani Filistin tarafına doğru yol alacağız. Bakalım bizi orada ne bekliyor? Orada nasıl hissiyatlarla karşılaşacağım? Çok merak ediyoruz. Hadi gidelim. Ne olduğunu bilmiyorum ama şişesi çok hoşuma gitti. Alıyorum. O zaman elveda Tel Aviv, Jaffa. Seni çok sevdim. Bir gün tekrar mutlaka görüşeceğiz. Güzel bir Kudüs sabahından günaydınlar. Dediğin gibi birazdan Filistin bölgesine, Batı Şeria'ya, Beytüllahim'e geçeceğiz. Kudüs'ün çoğu bölgesinde hala şavat devam ediyor. Sanırım akşama kadar sürecek. Biz bugün çok tehlikeli bölge olan Filistin bölgesindeki Beytüllahim'i, Batı Şeria'yı gezeceğiz. Bakalım bizi neler.
Bugün Betlehem yani Beytüllahim sıkça duyduğumuz Batı Şeria yani Filistin topraklarına geçeceğiz. Hz. İsa'nın Beytüllahim'de doğduğuna inanılır. Güvenlik açısından oldukça riskli bir bölge. Bunların yanı sıra Beytüllahim bölgesine geçmek oldukça maliyetli. Turlar da öyle. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Filistin topraklarına giriş yaptık arkadaşlar. Bakın İsrail sınırıydı ve şu anda artık Filistin topraklarındayız. Filistin topraklarında ilerliyoruz. Betlehem'de Filistin'deyiz. Bakalım bizi burada neler bekliyor olacak? Hepsini detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi yolculuğumuz başlasın. İsrail'in yaptığı duvar değil mi? Bu televizyonlarda gördüğümüz duvar. Öyle bırakayım. Bu işte insanlık kaybettiğimiz olay bu. Aynı yerden bir daha çekeceğim. Ayrım duvarı, İsrail Batı Şeria bariyeri veya daha çok bilinen ismiyle İsrail duvarı, Batı Şeria'daki Yeşil Hat üzerinde yer alan bir bariyer. Bu bariyer Eylül 2000'de başlayan 2. İntifada inşa edildi ve İsrail hükümeti tarafından isyanın getirdiği şiddet dalgasını durdurmak için gerektiği savunuldu. Yani Filistin'de yaşayanlar Kudüs'e geçemiyor. 3 gün önce İsrail'deydim. Şu anda Filistin topraklarındayım. Muhteşem güzellikte, inanılmaz güzel. Filistin'in farklı bir ruhu olduğunu henüz en başında bize bunu gösteriyor. Sokaklarına girdiğimizde, çarşısında dolaştığımızda oldukça yüksek bir şekilde hissettiriyorlar. Filistin bayrağıyla şu pozumuzu da verelim ve yolculuğumuza devam edelim. Evet, şimdi Batı Şeria'yı, Beytüllahim'i, Filistin'i gezmeye başladık. İşte taraftayız. Burası çok güzel bir yer. Tamam. Biz falafel? Araplar falafeli çok seviyorlar. Neredeyse her yemekten yanında var. Sahurda bile, kahvaltıda bile bunu yiyorlar. Filistin, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından biri olarak kabul ediliyor ve şu anda Doğuş Kilisesi'nin içindeyiz. Arkadaşlar çok etkileyici bir ana tanıklık ettim. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Her kültürden, inançtan, din adamlarıyla sohbet etmek, hatıra bırakmak çok özel. Filistin'de çok ilginç kiliseler var. Bunlardan birini daha sizlere göstermek istiyorum. Yapım şekli, girişi vesaire görüyorsunuz arkadaşlar. Çok farklı. Bir mağaranın içine yapılmış gibi bir kilise. Detaylar bu şekilde. Yoğun bir ziyaretçi akını var. Yani şu ana kadar gördüğüm en farklı kiliselerden bir tanesi. Şu görmüş olduğunuz yer Filistin. Betlehem'e biraz daha yakınlaştık şu an. Beytüllahim bölgesi. Filistin diye geçiyor. Hemen arka tarafta görüyorsunuz binalar vesaire gözüküyor. Orada bir sınır var. Duvar da örülmüş aynı zamanda. Orası da Kudüs. Kudüs resmi olarak şu an İsrail'e bağlı görünüyor. Gerçi uluslararası terörde biraz sıkıntı var bu konuda. Ama orada duvar olduğu için Filistin tarafında kalanlar karşı tarafa maalesef ne yazık ki geçemiyorlar. Şu an Filistin'deyiz. Filistin'in Beytüllahim bölgesi bana tamamen Midyat'ı andırıyor. Yapıları olsun, duvarları olsun, yani bildiğin sanki böyle, bakın arkadaşlar, sanki böyle Midyat'ta, Sıla konağında geziyormuş hissiyatı, Midyat'ın çarşısında dolaşıyormuş hissiyatı veriyor.
Filistin Batı Şeria'da gezmeye devam ediyoruz. Hazreti Ömer Kudüs'e geldiğinde bu kapıdan yani Yafa kapısından içeri girerek tam burada namaz kıldı ve namaz kıldığı yere bir cami inşa edildi. Bu cami Hazreti Ömer Camii'dir gördüğünüz gibi. İntifada, Filistinlerin İsrail ile mücadele ettiği bir direniş hareketidir. Bu terim Arapça ayaklanma veya isyan anlamına gelir. Arkadaşlar Filistin dayının hepinize selamları var. Palestine, tomorrow will be free. Filistin'deyiz ama sanki Mardin Midyat'ta dolaşıyor gibiyiz. Hiç yabancılık çekmedim. Sadece tabelalar vesaire Arapça ama sanki bulunduğum yer şu anda Mardin Midyat'ta çarşıda dolaşıyormuş hissiyatı. Hiçbir farkı yok. لك سنه غير متشارك 180 عيب علي اوقف الوقفه هذه 60 من المحبسين هذا واحد كيلو دكتور 1 2 3 4 ما حدا بده قطعه بخمسه هذا 1 2 3 4 Airfry gibi bir şey satıyordu. Tam emin değilim ama. Toplam 708 kilometre uzunluğundaki bariyer, Yeşil Hattın uzunluğunun 2 katından fazla ve %15'i İsrail içinden veya üzerinden geçerken geri kalan %85'i bazı bölgelerde 18 kilometre kadar içe girecek şekilde Batı Şeria'dan geçiyor. Utanç verici. Filistinliler böylece bir fanusta yaşamak zorunda bırakılıyor. Duvarın Filistinliler üzerine azalan özgürlükler, İsrail ordusunun geçişini sağlayan kontrol noktalarının azalması, yol kapamaları, toprak kaybı, İsrail'deki tıp ve eğitim hizmetlerine ulaşmayla ilgili artan zorluklar, su kaynaklarına ulaşmada sıkıntılar ve ekonomik problemler gibi birçok negatif etkisi bulunmaktadır. Bu resim beni çok etkiledi. Duvarın karşısına geçemeyen Filistinliler çok sevdikleri Kudüs'ü ayrılık duvarına çizmişler. Halbuki Kudüs Filistinliler için çok büyük bir anlam ifade etmekte. Hem tarihi hem de dini açıdan çok önemli bir şehirdir. Ama maalesef ancak bu şekilde Kudüs'ü görebiliyorlar. Her karesi anlam yüklü grafitiler. Filistinlilerin büyük bir bölümü kendi tarım topraklarından, okullarından ve iş yerlerinden koparıldılar duvar nedeniyle. Bir o kadar da Filistinli de Kudüs yakınlarındaki 8 metrelik duvarın tamamlanmasıyla ayrı kaldı. Korkunç bir durum. Bu kızın adı Ahed Tamimi, Filistinli aktivist. Birçok kişi aslında onu tanıyor. Genel olarak Filistin'in cesur kızı olarak tanıtıldı. Tamimi ilk olarak 2012 yılında henüz 11 yaşındayken bir İsrail askerini yumruk atmayla tehdit etmeye çalışmasıyla basına yansımıştı. Sandın acıları Bana çok sayıda oralara gitmekten, orada olmaktan, Orta Doğu'nun en tehlikeli yerlerine gitmekten korkmuyor musun, kaygılanmıyor musun diye sorular geliyor. Arkadaşlar benim çocukluğum, ergenliğim Batman'da, Diyarbakır'da, Mardin'de geçti. O hisler uzak geliyor. O korku, kaygı, tam aksine müthiş bir heyecan ve tutku yaşıyorum. Arkadaşlar şu anda Zeytin Dağı'ndayız. Tarihte insanların, kavimlerin, devletlerin savaşması için sebep olan mekana buradan bakmanın anlamı çok farklı hisler uyandırıyor. Gerçekten muazzam. Yani yıllarca uzaktan gördüğümüz, uzaktan seyrettiğimiz şeyleri şu anda yanı başımda görmek bana inanılmaz bir his, inanılmaz bir duygu kattı. Kıyamet gününde Musevi metinlerinde müjdelenen Yahudi milletinin kurtarıcısı Mesih'in Zeytin Dağı üzerinden Kudüs'e geleceği aktarılır. Bu nedenle dağın yamaçlarında yaklaşık 150 bini bulan Musevi mezarları ile doludur. Hristiyanlık dininde ise Yeni Ahit'te İsa Mesih'in dua etmek için sık sık gitmekte olduğunu belirttiği zeytin ağaçlarının olduğu dağ. İslam inanışına göre El-Haram ile Zeytin Dağı arasında kurulacak Sırat Köprüsüdür. Üç semavi din için dünyadaki en önemli şehirde olmak çok sıra dışı bir his. Zeytin Dağı'ndaki bu kilisede neredeyse tüm diller vardı. Kürtçeyi de bulduk.
Türkçe ise yoktu. Meğerse Osmanlıca varmış, Arapça gibiydi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki rotamın neresi olmasını istiyorsanız da bunu yorum kısmında mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.